Bugün önümüzdeki kaynaklara baktığımda aslında her şeyin merkezinde tek bir kitap duruyor gibi. Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları. Evet, kesinlikle o. Ama bu hani sadece bir kitap incelemesi olmayacak değil mi? Sanki daha büyük bir sorunun peşindeyiz. Çok daha büyük bir sorunun. Bir imparatorluk yıkılırken sorulmuş en temel sorulardan biri. Bizi biz yapan nedir? Yani bir millet tam olarak ne demek? Aynı topraklarda doğmak mı? Aynı soydan gelmek mi? Nedir bu? İşte bu sorular o dönemde yani Osmanlı'nın son günlerinde entelektüel bir meraktan çok öte bir ölüm kalım meselesiydi. Anladım. Bu kaynaklar da tam o kaosun ortasında Gökalp'in ortaya attığı ve bütün bir cumhuriyetin kuruluş felsefesini etkileyecek o cevapları masaya yatırıyor. O zaman gelin Gökalp'in düşünce laboratuvarına girelim ve millet, kültür, medeniyet gibi kelimelerin içine nasıl boşaltıp yeniden doldurduğunu birlikte anlamaya çalışalım. Harika bir başlangıç. O zaman en şaşırtıcı kısımla başlayalım. Bu Türkçülük fikrinin ilk kıvılcımının Osmanlı topraklarından değil de Avrupa'dan geldiği söyleniyor. Bu nasıl olabilir? Kulağa tuhaf geliyor biliyorum ama büyük ölçüde evet. Şöyle ki 19. yüzyıl Avrupa'sında Türklere yönelik iki ilginç akım var. Nedir onlar? Birincisi daha popüler bir heves, Türküri diyorlar. Yani bir tür Türk hayranlığı. Zengin Avrupalılar evlerinde Türk odaları falan kuruyor, Türk halılarına, çinilerine yani el sanatlarına büyük paralar harcıyorlar. Daha çok estetik bir ilgi yani. Aynen, egzotik bir ilgi. Ama ikincisi çok daha önemli. O da akademik bir alan. Türkoloji yani Türkiyat çalışmaları. Hı hı. Avrupalı bilim insanları kütüphanelere kapanıp eski Çin, Arap, Bizans kaynaklarını tarıyorlar ve şunu fark ediyorlar. Türk tarihi Osmanlı'dan ibaret değil, çok daha gerisi var diyorsun. Çok daha gerisi var. Hunlar var, Göktürkler var, Moğollarla bağlar var. Devasa, köklü bir geçmiş. İşte bu akademik çalışmalar Osmanlı aydınlarının önüne yepyeni bir ayna koyuyor resmen. Ve o aynaya baktıklarında da sarayda gördüklerinden çok daha farklı bir kimlik görüyorlar anladığım kadarıyla. Tam olarak öyle. Peki bu fikirler Osmanlı'da ilk kimlerde yankı buluyor? Mesela kaynaklarda geçen Ahmet Vefik Paşa var. Evet, ilk öncülerden biri o. Paşa bu yeni bilgileri alıp gündelik hayata tercüme eden ilk kişilerden. Tam bir yerli ve milli takıntısı var diyebiliriz. Nasıl yani? Evindeki mobilyalardan tutun da ailesinin giydiği kıyafetlere kadar her şeyin Türk malı olması konusunda inanılmaz katı. Kaynaklardaki o meşhur terlik hikayesi değil mi? Gerçekten inanılmaz. Aynen o hikaye. Çok sevdiği kızı Avrupa modası bir terlik istiyor. Paşanın cevabı net. Benim evime Türk mamulatından başka bir şey giremez. Şimdi bu dışarıdan bakınca biraz aşırı, hatta komik gelebilir. Hani bir terlikten ne olacak canım diye düşünüyor insan. Evet, öyle gelebilir ama bu sadece bir terlik meselesi değil. Bu, kendi kültürümüz elimizden kayıp gidiyor paniğinin bir yansıması. Anladım. Ama Paşa'nın asıl devrimi dil alanında. O zamana kadar kullanılan Osmanlıca denen, yani Arapça ve Farsça kelimelerle dolu, halkın anlamadığı o yapay dile karşı çıkıyor. Ve ne yapıyor? Oturup, saf Türkçe kelimelerden oluşan bir sözlük, Lehçe-i Osmani'yi hazırlıyor ve ilk defa Türkiye Türkçesinin o devasa Türk dili ailesinin sadece bir şivesi olduğunu bilimsel olarak ortaya koyuyor. Bu o zaman için müthiş bir zihin açılması. Yani diyor ki bizim konuştuğumuz bu dil aslında Sibirya'dan Balkanlara uzanan dev bir nehrin sadece bir kolu. Harika özetledin. Aynen bunu diyor. Bir de bir asker var. Süleyman Paşa. Şıpka kahramanı. Bir askerin bu işle ne ilgisi olabilir? Süleyman Paşa, askeri okullarda okutulan tarih kitaplarından çok rahatsız. Neden? Kitapların Türklere hakaret ettiğini, onları barbar, medeniyet yıkıcısı gibi gösterdiğini düşünüyor. Ve bunu ancak ben düzeltirim deyip oturuyor, Çin kaynaklarından beslenen ilk modern ve kapsamlı Türk tarihini yazıyor. İnanılmaz. Bugün tarih kitaplarında okuduğumuz işte Hunların aslında Hüngnullar olduğu, Oğuz Kağan'ın büyük ihtimalle Metehan olduğu gibi bilgileri ilk ortaya atan kişi o. Bir dakika, dur. Yani bir Osmanlı paşası çıkıp bizim gerçek tarihimiz sarayda anlatılan değil, Çin kaynaklarında gizli diyor. Bu resmen bir isyan. Tam olarak bir isyan. Ama en radikal adımı bu değil. Yazdığı dil bilgisi kitabının adına ne diyor biliyor musun? Ne diyor?
O dönemdeki herkes gibi Kavaid-i Osmaniye, yani Osmanlı kuralları demiyor, çok bilinçli bir şekilde Sarf-ı Türkiye diyor. Yani Türk dil bilgisi. Sadece bir kelime farkı gibi ama Ama altında dev bir manifesto var. Milletimizin adı Türk'tür, dilimizin adı da Türkçe. Osmanlı ise sadece ve sadece devletin adıdır. Bu ayrım her şeyin temelini oluşturuyor. anladım. Buna bir de Rusya'daki Türk aydınlarının özellikle İsmail Gaspralı'nın dilde, fikirde, işte birlik sloganı eklenince entelektüel zemin hazırlanmış oluyor. Evet ve işte bu zemine Ziya Gökalp çıkıyor. Bütün bu dağınık fikirleri, tarih çalışmalarını, dil tartışmalarını alıp tutarlı bir sisteme, bir felsefeye dönüştüren kişi o oluyor. Peki gelelim o kilit soruya. Bütün bu birikimden sonra Gökalp millet tanımını nasıl yapıyor? Kaynaklara göre işe tersten başlıyor. Yani neyin millet olmadığını anlatarak. Aynen öyle. Bir dedektif gibi şüphelileri tek tek eliyor. Önce o dönem Avrupa'da çok popüler olan ırk teorilerini masadan atıyor. Ne diyor onlara karşı? Hiçbir millet saf bir ırktan oluşmaz diyor. Yani birinin kafatasını ölçerek, saçının rengine bakarak onun hangi millete ait olduğunu anlayamazsın. Antropoloji başka şey, sosyal karakter bambaşka bir şey. Bu o ırkçı teorilerin zirvede olduğu bir dönem için çok cesur bir çıkış aslında. Çok cesur. Tamam millet ırk değil, birinci şüpheli elendi. Sırada ne var? Soy birliği, yani kandaşlık. Gökalp buna da itiraz ediyor. Tarih boyunca o kadar çok savaş, göç, evlilik olmuş ki, diyor, herkes birbiriyle karışmış. Saf bir kavim aramak abestir, yani saçmalıktır. Bugün genetik bilimi de bunu söylüyor zaten. Yaşamak, evet. Onu da yeterli bulmuyor. Çok basit örnekler veriyor. İsviçre'ye bakın diyor. Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar aynı devletin vatandaşı ama ayrı milletler. Doğru. Son olarak da siyasi birliği yani Osmanlıcılığı ve dini birliği yani İslamcılığı eliyor. Din birliği bir ümmet yaratır, millet değil diye çok net bir ayrım yapıyor. İnanılmaz. Neredeyse her şeyi eledi. Irk değil, soy değil, toprak değil, din değil, devlet değil. Geriye ne kaldı ki? İşte Gökalp'in dehası burada ortaya çıkıyor. Geriye kalan tek şey, elle tutulamayan, gözle görülemeyen bir şey. Ortak terbiye ve ortak duygu. Yani kültür. Terbiye ve duygu birliği. Bunu biraz daha açalım. Bu ne demek tam olarak? Seni sen yapan şey kanın değil, çocukken kulağına fısıldanan ninnilerdir. Vay. Dinlediğin masallardır. Ailenden öğrendiğin ahlak anlayışıdır. Konuştuğun dilin ritmidir. Bunlar sonradan bir kursa gidip öğrenebileceğin şeyler değil. Değil tabii. Ya da ben artık bu milletten değilim deyip söküp atabileceğin şeyler değil. Ruhuna işleyen bir yazılım gibi düşün. Gökalp diyor ki, millet, kan bağıyla değil, ruh bağıyla birbirine bağlı insanların oluşturduğu bir topluluktur. Mesele biyoloji değil, sosyoloji diyorsun yani. Tam olarak bu. Bu tanım da bizi Gökalp felsefesinin kalbine, o meşhur hars ve medeniyet ayrımına getiriyor. Evet, bu iki kelimeyi hep duyarız ama Gökalp için aralarında geceyle gündüz kadar fark var sanırım. Kesinlikle. Bu ayrımı anlamadan Gökalp'i anlamak imkansız. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Hars yani kültür bir milletin parmak izi gibidir. Parmak izi, güzel benzetme. Sadece ona özgüdür, eşsizdir ve taklit edilemez. Halkın içinden, kendiliğinden organik bir şekilde doğar. Bir halk türküsü, bir Nasrettin Hoca fıkrası, bir Dede Korkut hikayesi Hars'tır. Bunları bir komite toplayıp hadi Hars yapalım diyerek üretemezsiniz. Peki medeniyet ne o zaman? Medeniyet ise herkesin kullanabileceği bir teknoloji, bir alet çantası gibidir. Mesela bir akıllı telefon. Telefonu bir ülke icat eder ama kurallarını yani usulünü öğrenen herkes kullanabilir. Anladım. İşte bilim, teknoloji, matematik, mantık gibi şeyler medeniyettir. Uluslararasıdır, evrenseldir, bir milletten diğerine kolayca aktarılabilir. Harika. Hars parmak izimiz, medeniyet ise kullandığımız akıllı telefon. Peki Gökalp neden bu ayrımı yapma gereği duyuyor? Osmanlı'daki sorun neydi? Sorun tam olarak şuydu. Osmanlı'da bu iki dünya birbirinden kopmuş, hatta birbirine düşman olmuştu. Nasıl yani? Düşman mı? Evet, bir yanda halkın binlerce yıl yaşattığı samimi ve milli Türk harsı vardı,
Diğer yanda ise saray ve çevresinin Bizans'tan ve İran'dan kopyalayarak oluşturduğu, halka tepeden bakan, yapay ve kozmopolit bir Osmanlı medeniyeti. Yani aynı topraklarda yaşayan ama birbirinin dilini bile anlamayan, birbirini küçümseyen iki ayrı dünya. Kaynaklardaki o eşek Türk ifadesi gerçekten çok sarsıcı. Maalesef durum buydu. Halk, devleti temsil eden Osmanlı'yı, yani memuru, askeri gördüğünde ondan kaçıyordu. Onu yabancı bir unsur olarak görüyordu. Müzikleri farklı, edebiyatları farklı. Her şeyleri farklı. Halkın içten gelen türküleri varken sarayda kurallara boğulmuş bir müzik var. Halkın masalları, destanları varken sarayda Fars şairlerini taklit etmenin marifet sayıldığı bir divan edebiyatı var. Gökalp'e göre biri Hars'tı, diğeri ise sadece ölü bir medeniyet taklidiydi. Peki bu acı tespiti yaptıktan sonra bir çözüm öneriyor mu? Bu ikiye bölünmüş toplumu birleştirmek için bir yol haritası var mı? Elbette. Gökalp bir sosyolog. Sadece teşhis koyup bırakmıyor. Bir tedavi de öneriyor. Reçetesi 2 maddeden oluşuyor. Halka doğru gitmek ve garba doğru gitmek. Halka doğru gitmek, yani aydınlar köylere gidip tarım mı yapsın? Ne demek bu? Hayır, tam tersi. Gökalp diyor ki, ey aydınlar, sizler bu kozmopolit Osmanlı medeniyeti içinde milli ruhunuzu kaybettiniz. Onu yeniden bulmak için halka gidin. Ama neden? Ama halka bir şeyler öğretmek için değil, onlardan bir şeyler öğrenmek için. Halk, milli harsın, yani o parmak izinin canlı bir müzesidir. Masallarını, türkülerini, atasözlerini, ahlak anlayışını onlardan öğrenin ki yeniden millileşebilesiniz. Bu biraz romantik bir fikir değil mi? Yani İstanbul'daki bir aydın Anadolu'da bir köye gidecek ve bir anda milli ruhu bulacak. Çok yerinde bir soru. Tabii ki bu "hadi köye gidelim" kadar basit bir eylem değil. Bu aslında bir zihniyet devrimi çağrısı. Yönünüzü saraydan, taklitten, halka, öze çevirin demek. Reçetenin 2. maddesi de bunu tamamlıyor zaten. Garba doğru gitmek. Aynen öyle. İşte bu kafa karıştırıcı. Hem halka öze dönün diyor, hem de yönünüzü batıya çevirin. Bu bir çelişki değil mi? İlk bakışta öyle görünüyor ama değil. Gökalp'in formülü şu: artık miadını doldurmuş, bize ait olmayan ve temelinde Bizans kültürü yatan Doğu medeniyetini tamamen terk edelim. Tamamen. Tamamen. Bunun yerine tereddütsüz bir şekilde çağdaş Batı medeniyetini, yani bilimini, teknolojisini, felsefesini, kurumlarını alalım. Ama bu o dönemde çok eleştirilen körü körüne batılılaşma, yani taklitçilik olmuyor mu? İşte o kritik Hars medeniyet ayrımı burada devreye giriyor. Gökalp'in söylediği şey şu: biz Batı'nın Hars'ını, yani kültürünü parmak izine almayacağız. O onlara ait. Anladım. Biz sadece onların medeniyetini, yani o evrensel alet çantasını, akıllı telefonu alacağız. Kendi milli harsımızı, yani köklerimizi temel alıp Batı medeniyetini bir aşı gibi onun üzerine ekleyeceğiz. Kökler milli kalacak ama dallarımız bilimin ve teknolojinin evrensel dünyasına uzanacak. Tam olarak bu. Vay canına. Bütün felsefesini özetleyen o meşhur cümlesi de sanırım bu fikri mühürlüyor. Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, Garp medeniyetindenim. Aynen öyle. Kimliğin 3 sac ayağını kuruyor. Bunlar birbiriyle savaşmak zorunda değil, aksine bir arada bir sentez içinde var olabilirler diyor. Ve bu Gökalp için sadece entelektüel bir jimnastik değil, bir varoluş reçetesi. Kesinlikle. Çünkü ona göre harisini, yani o parmak izini kaybetmiş bir millet dejenere olur, başkalarının kültürel sömürgesi haline gelir ve ayakta kalamaz. Yani Ziya Gökalp, Türkçülüğün asaslarıyla bir imparatorluğun enkazından doğacak yeni bir ulus devlete adeta bir yazılım, bir işletim sistemi sunmuş. Çok doğru bir tanım. Milleti kan, ırk, coğrafya gibi somut, donanımsal şeylerden çıkarıp ortak kültür, duygu ve bellek gibi soyut, yazılımsal bir zemine yerleştirmiş. Evet, önerdiği formül netti. Köklerin halkın kültüründe olacak ama dalların en çağdaş medeniyetin bilimine ve tekniğine uzanacak. Gökalp'in bir de milli vicdan diye bir kavramı var. Ona göre bir toplumu sömürge olmaktan koruyan en temel güç buymuş. Bunu biraz daha açabilir miyiz? Elbette. Milli vicdan, bir halkın artık kendini ortak bir kaderi paylaşan tek bir millet olarak görmeye başlamasıdır.
Gökalp'e göre bu bilinç bir kere uyandığında o halkı dışarıdan bir gücün yönetmesi, mandacılığa boyun eğdirmesi imkansız hale gelir. Çünkü bağımsızlık önce zihinlerde kazanılır. Kesinlikle o ortak biz duygusu en güçlü zırhtır. Bu da bizi bugüne ve size dair o son soruya getiriyor. Küreselleşmenin, internetin, sosyal medyanın sınırları neredeyse tamamen ortadan kaldırdığı bir dünyada yaşıyoruz. Herkes aynı filmleri izliyor, aynı müzikleri dinliyor. Böyle bir ortamda Gökalp'in o çok önem verdiği milli vicdan ve milli hars bugün ne anlama geliyor? Ve sizce günümüzdeki rolü ne olabilir?